Merhaba Meraklı Bakışlar ailesi. Dünyanın en büyük ve en etkileyici projelerine birlikte göz atmaya hazır mısınız? Bugünkü videomuzda mühendislik harikalarından tarihe damga vuran yapılara, insanlığın hayal gücünün ve kararlılığının eseri olan en büyük 10 mega projeyi sizlere anlatacağım. Bu projeler sadece büyük değil, aynı zamanda arkasında inanılmaz hikayeler barındırıyor. Hazırsanız başlayalım. Bundan binlerce yıl önce Çin İmparatorluğu büyük bir tehdit altındaydı. Kuzeyden gelen göçebe kavimler tarım toplumu olan Çin'in huzurunu bozuyordu. Bu tehdidi durdurmak için imparatorlar tarihin en büyük savunma sistemlerinden birini inşa etmeye karar verdi. Ancak bu proje öyle kolay bir iş değildi. Uzunluğu tam 21 bin kilometreyi aşan bu devasa duvar, dağlar, vadiler ve çöller boyunca inşa edildi. İşçiler ellerindeki sınırlı teknolojiyle taşları yontarak ve kirli toprağı sıkıştırarak bu yapıyı inşa etti. Büyük Çin Seddi'nin yapımı yüzyıllar sürdü ve milyonlarca insanın emeği bu projeye harcandı. Ne yazık ki bu süreçte binlerce işçi hayatını kaybetti. Duvarın bazı bölümleri zamanla savaşlar ve doğal afetler nedeniyle yok oldu. Ancak bugün hala ayakta kalan bölümleri insanlığın kararlılığının ve iradesinin bir kanıtı. Dünyanın her yerinden milyonlarca turist bu tarihi şaheseri görmek için Çin'e akın ediyor. Çin Seddi sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda bir halkın var olma mücadelesinin sembolü. Dünya haritasına göz attığımızda Panama'nın daracık bir kara parçası dikkat çeker. Bu bölge tarih boyunca denizciler için büyük bir engel olmuştur. Ancak 20. yüzyılın başlarında mühendisler ve işçiler bu engeli aşmak için cesur bir projeye girişti. Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayacak bu kanal, ticaretin ve deniz taşımacılığının kaderini değiştirecekti. 1904 yılında başlayan bu devasa projede 40 bin işçi yer aldı. Ancak işler pek de kolay değildi. Yoğun, tropikal yağmurlar, zorlu arazi şartları ve ölümcül hastalıklar işçilerin en büyük düşmanlarıydı. Sarı huma ve sıtma binlerce işçinin hayatına mal oldu. Fakat tüm bu zorluklara rağmen kanal 1914 yılında tamamlandı ve dünyayı değiştiren bir mühendislik harikası olarak tarihe geçti. Bugün Panama Kanalı her yıl binlerce geminin geçtiği stratejik bir ticaret yolu. Bu proje Panama'nın değil, dünya ekonomisinin çehresini değiştirdi. Üstelik yıllar sonra bu kanal genişletilerek daha büyük gemilerin geçmesine olanak sağlandı. Panama Kanalı, insanlığın doğayla olan mücadelesinde kazandığı en büyük zaferlerden biri olarak tarihteki yerini aldı. Bir zamanlar Dubai, Basra Körfezi'nin kenarında küçük bir balıkçı köyüydü. Ancak 21. yüzyıla gelindiğinde Dubai, dünyanın en hızlı gelişen şehirlerinden biri haline geldi. Dubai'nin sahil şeridini arttırmak ve turizm sektörünü canlandırmak için inşa edilen Palm Adaları tamamen insan yapımıdır. Bu adaların yapımında tam 100 milyon metreküp kum ve 7 milyon ton kaya kullanılmıştır. Projenin en etkileyici kısmı ise doğal ekosistemi koruma çabası olmuştur. Örneğin adaların etrafına yapay bir dalga kıran yerleştirilmiş ve bu yapı denizin dalgalarının adaları aşındırmasını engellemiştir. Bugün Palm Adaları dünyanın en lüks otellerine, restoranlarına ve villalarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu proje çölün ortasında bir cennet yaratmanın mümkün olduğunu kanıtlamıştır. Palm Adaları sadece Dubai'nin değil, modern mühendisliğin de en büyük başarılarından biri olarak kabul edilmektedir. Çin'de bulunan bu nehir, binlerce yıldır milyonlarca insanın hayat kaynağı olmuştur. Ancak bu nehir ölümcül selleriyle de bilinir. 20. yüzyılın sonlarında Çin hükümeti bu selleri kontrol altına almak ve enerji ihtiyacını karşılamak için tarihin en büyük hidroelektrik santralini inşa etmeye karar verdi. Barajın inşaatı 1994 yılında başlandı ve tamamlanması tam 17 yıl sürdü. Bu proje sadece büyüklüğüyle değil, etkileriyle de tartışma yarattı. Yaklaşık 1,3 milyon insan baraj nedeniyle yerlerinden edildi. Ayrıca tarihi ve kültürel mirasların bir kısmı sular altında kaldı. Ancak tüm bu tartışmalara rağmen baraj bugün dünya enerjisinin önemli bir kısmını karşılıyor. Bu baraj, Çin'in mühendislik alanındaki gücünü tüm dünyaya gösterdi.
Aynı zamanda enerji tüketiminde fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak çevresel anlamda bir dönüm noktası oldu. Dubai'nin sembollerinden biri haline gelen Burj Khalifa, 828 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası. Ancak bu yapının hikayesi sadece bir bina inşa etmekten ibaret değil. Burj Khalifa, Dubai'nin modernleşme sürecinin bir simgesi. 2004 yılında başlayan inşaat süreci tam 6 yıl sürdü ve 2010 yılında bina tamamen tamamlandı. Yapının her bir parçası mühendislik dehasının bir ürünü. Örneğin, rüzgarın kuvvetine karşı koymak için özel bir spiral tasarım kullanıldı. Ayrıca bina, Dubai'nin sıcak iklimine uygun olarak enerji tasarrufu sağlayan malzemelerle inşa edildi. Bugün Burj Khalifa sadece bir yapı değil, Dubai'nin dünyanın zirvesine olan yolculuğunun bir sembolü. Bu bina, gökyüzüne dokunma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Japonya, teknolojik yeniliklerin ve mühendislik başarılarının öncüsü bir ülkedir. Ancak Tokyo Körfezi'ni aşarak Chiba ve Kanagawa bölgelerini birbirine bağlamak için tasarlanan Tokyo Bay Aqua Line sıradan bir proje değildi. 31 yıl süren inşaat hem kara hem de su altı tünel teknolojilerinin birleşimini içeriyordu. Bu 14 kilometrelik otoyolun yarısı tünel, yarısı köprüden oluşuyor ve denizin altından geçiyor. Projenin en etkileyici noktalarından biri ise yapım sırasında Japonya'nın sık sık karşılaştığı depremlere dayanıklı bir sistem geliştirmiş olmasıydı. Tokyo Bay Aqua Line yalnızca bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda Japon mühendisliğinin dünyaya meydan okuyan bir örneğidir. Bu proje, seyahat süresini büyük ölçüde kısaltarak bölgesel ekonomiyi canlandırmıştır. Bugün bu otoyol teknolojinin doğayla nasıl uyum içinde çalışabileceğini gösteriyor. Dünya üzerindeki en büyük projeleri geride bırakıyoruz ve uzaya çıkıyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu, insanlığın uzaydaki en büyük başarılarından biri. Amerika, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen bu proje, bir bilim kurgu filmi değil, gerçeğin ta kendisi. 1998 yılında modüllerin birleştirilmesiyle başlayan inşaat, bugün de devam ediyor. 400 kilometre yukarıda, dünyanın yörüngesinde dönen bu istasyon, yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar, yerçekimsiz ortamda bilimsel deneyler yapıyor. Uzayın sırlarını keşfediyor ve gelecekteki Mars görevleri için hazırlık yapıyor. Burası yalnızca bir bilim merkezi değil, farklı ülkelerin birlikte çalışarak neler başarabileceğinin de bir sembolü. Bu proje, insanlığın sınır tanımayan merakının ve keşif arzusunun somut bir kanıtı. Hindistan, devasa nüfusu ve hızla büyüyen ekonomisini desteklemek için tarihin en büyük altyapı projelerinden birine imza attı. Bu 1500 kilometrelik devasa koridor, Hindistan'ın kuzeyi ile batısını birbirine bağlayan bir ticaret ve sanayi hattı. Proje kapsamında modern şehirler, endüstriyel parklar ve lojistik merkezleri inşa ediliyor. Amaç, Hindistan'ı küresel ticarette daha rekabetçi bir hale getirmek. Proje, yalnızca Hindistan ekonomisi için değil, dünya ticareti için de büyük bir dönüm noktası. Hindistan, bu koridor ile altyapısını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda 21. yüzyılın en büyük ekonomik oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor. Bu da Hindistan'ın ekonomik kalkınmasının fiziksel bir sembolü haline geliyor. Suudi Arabistan'ın çölünde bir şehir yükseliyor. 2005 yılında inşaatına başlanan bu proje, tamamen modern bir ekonomik merkez yaratmayı amaçlıyor. Şehir, 100 milyar dolarlık bütçesiyle dünyanın en büyük projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu metropol, limanlar, yüksek teknoloji bölgeleri, üniversiteler ve lüks yaşam alanlarıyla donatılmış bir geleceğin şehri. Şehrin planlanmasında sürdürülebilir enerji ve modern teknolojiler ön planda tutuldu. Amaç, Suudi Arabistan ekonomisini petrol bağımlılığından kurtararak çeşitlendirmek. Yapılan bu şehir sadece bir şehir değil, Suudi Arabistan'ın geleceğini şekillendiren bir vizyon. Bu proje, çölün sınırlarını zorlayan bir mühendislik harikası. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak merak dolu içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.